2020 yılı dünya tarihindeki en zorlu yıllardan biriydi. Dünyanın çeşitli yerlerinde korkunç orman yangınları yaşandı ve milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Daha sonra ise koronavirüs, göçmen krizi, depremler, patlamalar derken dünyadaki herkesin hayatı değişti. Bu gibi nedenlerle pek çok insan 2020 yılını tarihteki en zorlu yıl olarak kabul etti. Pek de haksız sayılmazlar. Ancak dünya tarihinde 2020'nin yanı sıra daha zorlu yıllar da yaşandı. Bu yıllarda dünyaya ölümler ve felaketler hakimdi. Gelin tarihe kısa bir yolculuğa çıkarak dünyanın en kötü 10 yılına hızlıca bir göz atalım. 2020 yılını yaşamak için en zorlu yıl olduğundan eminseniz bir daha düşünün derim. Çünkü 536 yılı bazı tarihçilere göre yaşamak için en zor yıl olarak tanımlanıyor. 536 yılında İzlanda'daki bir volkanik patlama Kuzey Yarımküre'nin tamamını küller içinde bıraktı. Ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da 18 ay sürecek bir sis başladı. Böylece dünya karanlık içinde kaldı. Bu nedenle hava sıcaklıkları 1,5 ile 2 derece arasında düştü ve son 2300 yılının en soğuk 10 yılı başladı. O dönem Çin'e yaz ayında kar yağdı. Ekinler dondu ve insanlar açlıktan öldü. Aynı dönemde İrlanda'da büyük bir açlık yaşandı. 541 yılında ise Doğu Roma İmparatorluğu'nda bubonik veba salgını baş gösterdi ve imparatorluğun nüfusunun 1/3'ü yok oldu. Böylece 536 ve 545 yılları dünya tarihinin en zorlu yılları arasında yerini aldı. Tarihler 1346 yıllarını gösterdiğinde dünyada ölümcül bir salgın baş gösterdi. Bu salgının adı vebaydı. İlk olarak veba salgını 1346 yılında Çin ve Orta Doğu'da görüldü. 1347 yılında Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla veba Avrupa'ya geldi. Kara ölüm olarak da bilinen salgın yaklaşık 200 milyon insanın ölümüne sebep oldu. Bu nedenle kara veba insanlık tarihindeki en ölümcül salgın olarak kabul edildi. İspanyol kaşifler 1520 yılının Nisan ayında Meksika'nın şu anki Veracruz kentine indiklerinde yanlarında kaçak bir yolcu vardı. Bu kaçak yolcu çiçek hastalığıydı. Avrupa nüfusunun çoğu yüzyıllar boyunca tekrarlayan çiçek hastalığı salgınları nedeniyle hastalığa karşı bağışıklık kazanmıştı. Ancak Amerika'nın yerli popülasyonunun çiçek hastalığına karşı bağışıklığı yoktu. Böylece Ekim ortasına kadar virüs tüm kıtaya yayıldı ve bölge sakinlerinin neredeyse yarısını öldürdü. İspanyollar Amerika kıtasına sadece kan ve ölüm getirmediler. Ayrıca beraberlerinde ölümcül hastalıkları da getirmişlerdi. Genellikle Avrupa kıtasından Amerika'ya gelen hastalıklar 16. yüzyılda Amerika'nın yerli nüfusunun %80'inin ölümüne neden oldu. Belki de son 500 yılda o bölgede beliren en büyük kuraklıktı. Avrupa istilasının ardından yerlilerin yaşam şartlarından dolayı salgın daha da çok yayıldı ve tüm kıtada bağışıklığı olmayan herkesi öldürdü. Kara veba Avrupa'ya geldiği 1347 yılından beri aslında Britanya'dan hiç uzaklaşmamıştı. Yaklaşık her 20 yılda bir ülkede veba hastalıkları az az görüldü. Ancak son ve en büyük darbeyi 1665 yılında aldı. Hastalığın tekrar baş göstermesinden sadece 7 ay içinde Londra'da 100.000 insan hayatını kaybetti. Yani büyük veba Londra nüfusunun yaklaşık %15'ini öldürmüştü. 1783'te İzlanda'da Laki yanardağı patladı ve atmosfere büyük miktarda kül ve diğer volkanik parçaları püskürttü. O dönemde İzlanda'da yaklaşık 10.000 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak yanardağın patlaması sadece yerel değil, küresel bir etkiye de neden olmuştu. Patlamadan sonra kükürt gazı Avrupa'ya doğru ilerledi ve asit yağmurları yağdı. Ayrıca Britanya'da yağan asit yağmurlarında 20.000 kişi öldü. Patlamadan sonra küller ve volkanik parçalar Asya kıtasına kadar ulaştı. Bu durum Hindistan ikliminin değişmesine ve soğumasına neden oldu. Ülkede kuraklık ve kıtlık yaşandı. 1783 ve 1784 yılları arasında ülkede yaşanan kıtlık sebebiyle 11 milyon insan hayatını kaybetti.
Aslında 1914 yılında Almanya'nın "ben tek siz hepiniz" diyerek başlattığı bir savaştı bu. Başlarda sadece Avrupa merkezli olan savaş, kısa sürede küresel bir savaşa dönüştü. Savaşın sona ermesiyle Osmanlı İmparatorluğu da dahil birçok imparatorluk yıkıldı ve Avrupa haritası yeniden çizildi. Bu savaşta yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybetti ve 21 milyon asker yaralandı. Hastalığın adı nedeniyle birçok insan İspanyol gribinin İspanya'da ortaya çıktığını düşünüyor. Fakat İspanyol gribi İspanya'da değil, Amerika'da ortaya çıktı. İlk kez 4 Mart 1918'de tespit edilen İspanyol gribi 18 ay içinde dünya nüfusunun 1/3'üne bulaştı. İspanyol gribinin bir özelliği de zayıf, yaşlı ve çocuklardan çok sağlıklı genç erişkinleri etkilemiş olmasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına almış. Hatta kimi tarihçilere göre 4 yıl süren savaşın sona ermesinde önemli bir etken olmuştur. Bu hastalık bittiğinde ise toplamda 100 milyon insan hayatını kaybetmişti. 1929 yılında başlayan ve 1930'un sonuna kadar devam eden büyük buhran, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada yıkıcı etkiye sebep oldu. En çok sanayileşmiş şehirlerde etkisini gösteren büyük buhran, bu kentlerde işsizler ve evsizler ordusu yarattı. Bu, dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına neden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı dolaylı ya da doğrudan tüm dünyayı etkilemekle beraber, savaş sonrası ise tüm dünyanın dinamiğini değiştirmişti. Birçok insan yoksulluk, evsizlik ve açlıkla mücadele etmek zorunda kalmıştı. 1939 yılında başlayan ve 1945 yılına kadar devam eden küresel bir savaş. İnsanlık tarihinin en ölümcül savaşı. Büyük buhranın bu savaşı doğurduğu söylenir. Çünkü Amerika'nın Almanya'ya 1. Dünya Savaşı'ndaki tazminatlarını ödemesi için verdiği kredileri kesmesiyle Almanya'da büyük bir çöküş başlar ve tüm olaylar bu şekilde gelişir. Savaş boyunca askeri personelden daha çok sivil öldürülmüştü. Neredeyse tüm büyük güçlerin dahil olduğu savaşta 85 milyon insan hayatını kaybetti. Ayrıca savaşın sonlarına doğru Amerika, Japonya'ya 2 adet atom bombası bıraktı. Ve böylece 1. Dünya Savaşı dünya tarihine damga vurarak en zorlu yıllar arasında zirvede yerini aldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.